Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden kıymetli dostlar, kanalımızın algoritması açısından beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde ülkemizin gündeminde olan yıllardır süren mevzu nedir diye sorsam sizlere büyük ihtimalle Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesi dersiniz. Bugünkü İlk konu başlığımızda da kıymetli dostlar, Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Komisyonu Baş Sözcüsü Peter Stano geçtiğimiz günlerde Türk gazetecileri makamında kabul etti. Peter Stano Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz ilk olarak detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında konuya dair ben de 3-5 kelam edeceğim. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Peter Stano, Brüksel'deki Avrupa Birliği Komisyonu'nda Türk gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecileri Türk bayraklı tişört ile karşılayan Stano, Türkçe selamlayarak Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Gazetecilerin Avrupa Birliği tarafından Türkiye'nin son dönemde aday ülkeden çok komşu ülke muamelesi yapıldığıyla ilgili sorusu üzerine Stano, Türkiye'ye komşu ülke muamelesi yapmakta yanlış bir şey görmüyorum. Yani Türkiye'nin komşusu olmak bir ayrıcalıktır. Avrupa Birliği'nin komşusu olmak da bir ayrıcalıktır değerlendirmesini yaptı. Stano, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini ancak bunun ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini kaydederek Kıbrıs meselesinin bir engel oluşturduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin bir üyesini tanımamazlık edemezsiniz ifadesini kullandı. Stano son olarak da yaptırımlar konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin çok yönlü olduğuna işaret ederek eğer Türkiye Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarına uyarsa ve aynı yaptırımları uygulamaya koyarsa bu elbette oyunu değiştirir dedi. Eminim ki istekleri sizlere aktarırken sizin de yüzünüzden hadi lan oradan ifadesi kesinlikle geçmiştir. Şimdi kıymetli dostlar şu mevzuya gelmek istiyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci, yani bana soracak olursanız böyle bir şey aslında hiçbir zaman başlamadı ve hiçbir zaman da gerçekleşmeyecek. Şimdi açık yüreklilikle bilmiyorum, belki bizleri takip eden dostlarımızdan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını isteyenler vardır. Ben izninizle size mesela şu soruyu bir sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nde 27 farklı şu an üye bulunmakta. Hatta Türkiye açısından 26 farklı üye. Niye 26 dedim? Orada bir tane Güney Kıbrıs Rum yönetimi var ve Türkiye tarafından tanınmıyor. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin şartını geçtim kıymetli dostlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeyi kabul ederse sözde 28. üye olacak değil mi? 27. üye kimdi? Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Yani Kıbrıs adasında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin varlığını kabul etmek, yani içinize siniyorsa ben hiçbir şey demiyorum. Bu heriflerin bizlerden istedikleri şeyler hiçbir zaman bitmek tükenmek bilmez. Yani bunların yasalarını, bunların istediklerini yapacak olsak Türkiye'ye, yani biz çıkalım anahtarını direkt Avrupa Birliği'ne, Almanya, Fransa'ya verelim. Oldu bitti, onlar yönetsin ülkeyi. Bundan dolayı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi hayalden başka hiçbir şey değildir bana soracak olsanız diyorum ve devamında ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir YPG PKK terör örgütüne verilen desteklere gideceğiz. Son günlerde oldukça tartışılan bir mevzuydu. Özellikle de YPG PKK'nın Suriye-Irak bölgesinde hava savunma sistemlerine sahip olduğu belirtilmekteydi. Bu konuya dair önemli gelişmeler var. Sizler için güzel bir dosya haber hazırladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Sınırda neler oluyor hep birlikte öğrenelim. İlk olarak İran'dan PKK'ya gelen yardıma değineceğiz. Bölgesel kaynaklar terör örgütü PKK'ya kamikaze insan hava araçlarının ve Türk SİHA'larını hedef alacak karadan havaya füzelerin İran tarafından sağlandığını aktarmaktaymış. Yaklaşık 2 yıldır İran 358 füze sistemini parçalar halinde PKK'ya teslim ediyor ve montajı Süleymaniye yakınlarında yapılıyor. 358 füze sistemi Hizbullah ve Husiler de dahil olmak üzere bölgedeki diğer İran vekil güçleri tarafından da kullanılmaktaymış. İran kamikaze insan hava araçlarının ve füzelerinin yanı sıra PKK'ya Rus manşeli termal kameralar ve Türk insan hava araçlarının tespiti için geniş açılı gözetleme cihazları da sağladı. İçimizdeki İrancılar hiç bu haberi falan görmesinler. Zaten gerçi bu haberi görmezler onlar pek. Onlar İran'ı tabii şimdi sanarlar. İslam'ın merkezine koyanlar
insanlar dahi var ülkemizde. Şimdi isim vermek istemiyorum ama eminim ki beni şaşırtmadığı gibi sizi de şaşırtmamıştır. PKK'ya sadece İran mı destek veriyormuş? Özellikle de bu Süleymaniye'deki drone teslimatına ilişkin daha başka bilgiler de var. Sözde en büyük düşman olarak birbirlerini nitelendiren İran ve devamında Almanya, ABD. Bileceğiniz üzere Almanya'yı o listeye rahat bir şekilde koyabiliriz. Çünkü Almanya İsrail'den fazla savunan bir devlet konumunda şu an. Almanlar İran'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri zaten oyunun içerisinde PKK'ya Türkiye'ye karşı kullanması için drone teslimatında yardım ve yataklık yapmaktaymış. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Almanya PKK terör örgütü için birleşti. Terör örgütü PKK'ya 50 kamikaze drone veren İran'ın teslimatı Süleymaniye Havalimanı'nı kullanarak yaptığı belirlenmişti. Terör örgütü PKK'ya teslimatın nasıl yapıldığına ilişkin detaylara sizler için ulaştım. Öncelikle dronlar sivil uçakla Süleymaniye Havaalanı'na getirilirken Bafel güvenlik kaynakları dronların hareket kabiliyetini sağlayan bazı parçaların da Almanya'nın tedarik ettiği bilgisini verdi. PKK-Taliban yakınlaşmasının da ABD tarafından sağlandığı belirtilmekteydi. Yani hani derler ya, tüm dünyanın derdi biz olmuşuz diye. Yani bu gelişigüzel bir laf değil, onu belirtmek isterim. Mevzuya bakar mısınız? Tezgaha gelin ya. İran gidiyor Ruslardan işte termal sistemleri PKK'ya sağlıyor. Adamlar hani normalde dünyada, şimdi şunu belirteyim, yıllardır dış politikayı takip ederiz. Bir bölgede bir çatışma, bir şey çıksa ya Doğu bloğu destekler o çatışmanın bir tarafını ya da Batı bloğu. Yani nerede görülmüştür hem Rus silahını kullanıp hem ABD teknolojisini kendi paramiliter örgütünüzde kullandınız. Böyle bir şey kıymetli dostlar söz konusu Türkiye olunca gerçekleşiyor. Söz konusu Türkiye olunca hiçbir zaman sözde bir araya gelmeyeceklerini belirten devletler yan yana poz verebiliyor. Çünkü neden? Çıkarları ortak. Rabbim ülkemize karşı kötü niyetler, kötü düşünceler, kötü fikirler besleyen herkesin bu fikirlerini, bu planlarını başlarına yıksın. PKK'ya destek veren ülkeleri sizlere aktardım. Fakat mesela bugün sabah saatlerinde Yunan basınına şöyle bir göz gezdirdiğimde videoyu çekmeden önce bu mevzuyu hiç kaçırır mı Yunanlılar? Hiç kaçırmamışlar. Karşımıza bugün aynen şöyle bir başlık çıktı Yunan Pentapostagma gazetesinden. Evet kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi sizlere aktarmış olduğum son haberden sonra böyle bir başlık atmış sabah saatlerinde. Başlıkta deniliyordu ki Türk insansız hava araçlarını sinek gibi düşüren Kürtlere yeni parti taşınabilir hava savunma sistemleri. Burada Kürt ifadesini genellemek doğru değil. Terör örgütü PKK, YPG'liler bizim açımızdan Kuzey Irak'ta Türk ankısının düşürülmesi diye yalan yanlış bir haber paylaşmıştı. Haberin detaylarını sizlere aktarmayacağım. Tamamıyla safsata. İşte yalandan yıllar önce düşürmüş oldukları bir tane SİHA'mızı oraya koymuşlar. Sanki geçen hafta düşürülmüş gibi bu şekilde lanse ediyor Yunanlılar. Fakat bir başka paylaşım vardı. Yunanlıların hani dedim ya propagandaya inanıyorlar diye terör örgütünün. Aktarıyorum. Şubat'tan bu yana sözde terör örgütü YPG, PKK 15 tane Türk SİHA'sını düşürmüş Irak Suriye sınırında. Yanlış duymadınız, 15 tane. Pentapostagma'da aynen bu yazıyordu. Şimdi modellerini de belirtmişler. Hangi tip insansız hava aracı sayıyorum. 6 tane TB2, 5 tane Anka, 2 tane Aksungur, 2 tane de Akıncı. Yanlış duymadınız. Yani ben de ilk bu haberi okuduğumda ulan dedim nasıl bir kafa yaşıyorsunuz ya. Yani Akıncı düşürecek YPG, PKK ve hiçbir şekilde videosunu çekmeyecek. Bunlar kıymetli dostlar sağda solda özellikle de ilk versiyon aşamasındayken düşen Bayraktar TB2'ler, Ankaların işte videolarını sağdan soldan buluyorlar. Daha sonrasında bir sosyal mühendislik yaparaktan kamuoyuna işte terör PKK sevicilerin önüne yeni düşürdük diye sürekli lanse ediyorlar. Yani o listeyi okurken Allah dedim, bunlar dedim şimdi bir tane de Kızıl Elma düşürdük yazarlar. Kızıl Elma daha seri üretime geçmedi ama bunların kafasına göre tüm envanterdeki silahlı insansız hava araçlarını düşürdüklerini yazmışlar. Böyle de bir algı kampanyası yürütülüyor. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ha mevzu düşmese değil. Hazır konusu açılmışken fabrikası bizde değil mi? Bir tane düşer, 10 tane ertesi gün yaparız. Bu mevzuda da aslında dert edeceğimiz pek de bir şey yok ama Türk teknolojisini karalamaya yönelik bu tarz haberlere de dikkat etmek gerekiyor. Bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Bugün gündemimiz oldukça yoğun olacak sosyal medya haberlerimizde. Detaylar şu an karşınızda. Bugünkü
Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bileceğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Efes 2024 tatbikatı mükemmel bir şekilde sonlandırılmıştı. Tabi Yunanlılar, kıymetli dostlar, bu tatbikat sonrasında çılgına döndü. Bugün sabah saatlerinde Yunanistan hemen böyle Meriç sınırında yeni bir tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikatın senaryosunda işgal edilen adaları kurtarma. Bu geçmekteymiş senaryo olarak. Fakat görmüş olacağınız üzere oldukça amatör. Hani bizim Efes tatbikatındaki yapmış olduklarımızla hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası olmayan askeri acemiliği bu şekilde göstermişti Yunanlılar ve ayrıca ağababalarının bayrağını koymayı da unutmamışlar. Çünkü kendileri de biliyor, Türkiye ile tek başlarına mücadele edemeyeceklerini kendileri de adları gibi biliyor. Devamında bileceğiniz üzere Malezyalı üst düzey yetkililerden Türkiye çıkartması gelmişti. Malezya'dan kıymetli dostlar Siper'e yakın markaj geldi. Türkiye'den 3 adet Milgem savaş gemisi tedarik eden Malezya diğer savunma sanayi ürünleriyle de ilgi göstermekte. Aselsan'ı ziyaret eden Malezya Savunma Bakanı ve beraberindeki heyet Siper uzun menzilli hava savunma sistemi başta olmak üzere diğer ürünleri de inceledi. Endonezya'ya gidelim mi bir? Endonezya basını Anka 3'ü konuşuyor. Endonezya basınından Sindo News son yapmış olduğu haberinde çok efsane bir başlık kullandı. Ne dediler biliyor musunuz? Türkiye robot ordusunu kuruyor. 3. Dünya Savaşı'na hazır mıyız? Endonezya basınının Anka 3'e de geniş yer vermiş olduğu makalede Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Türkiye'nin olağanüstü bir askeri güce sahip olduğu ifade ediliyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ateşkes kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısı 14 lehte ve bir çekimser oyla kabul edildi. Hamas tarafının bu anlaşmayı kabul etti. Bugün sabah saatlerinde belirtilmekteydi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün sabah saatlerinde yine eğer ki bu anlaşma Gazze'de ateşkes sağlamazsa tamamıyla artık mevzu Hamas'a kalıyor. İsrail'in kabul edilmezse eğer bu anlaşma hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur diye bu şekilde dünyanın gözünün içine baka baka aklımızda alay etmekteydi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Rusya'da BRICS oturumuna katılmıştı. Hakan Fidan bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Fakat devamında sürprizdir ki Putin'le de görüşeceği belirtildi Hakan Fidan'ın. Belki de ben bu videoyu sizlere çektiğim saatlerde, dakikalarda Hakan Fidan Rus lider Vladimir Putin'le görüşüyor olacak. Bugün bir sürpriz olup Türkiye BRICS'e katılıyor muymuş? Tabii yani büyük bir sürpriz olur ama hani birazcık uçup kaçmayalım fazladan. Böyle bir gelişme BRICS'e en azından şu yakın vadede ben katılacağımızı düşünmüyorum ama bu birazcık da aslında Batı devletlerine, ABD'ye ayağını denk al çıkartmasıydı. Birazcık da mesela BRICS'e katılacağız edeceğiz dedik. Hemen ABD'ye F-16'ları ertesi gün yolladı. Hani denge politikamızın bir ürünü olarak görmekteyim ben bu yaşananları. Bakalım Putin'le Hakan Reis ne konuşacak? Merakla sizler için takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.